Karanlık dosyalar, çözülemeyen sırlar ve insan zihninin en kuytu köşelerindeki o korkunç dürtüler. Hazırsan Anlatıyorum kanalında bugüne kadar birçok dehşet verici olayı birlikte inceledik. Ama bugün işleri biraz daha değiştiriyoruz. Bu videoda hem kanalımızda daha önce detaylarını indiğimiz hem de insanlık tarihinin en iğrenç sıfatını sonuna kadar hak eden 5 ismi bir araya getirdim. Bazıları sadece katletmekle kalmadı. Kurbanlarının anlarıyla oynamaya devam etti. Hazırsanız tarihin en karanlık sayfalarını biraz daha derinden incelemeye başlıyoruz. Adriano Huto. Listemize kanalımızda en çok ses getiren ve kalpleri en çok sızlatan olayla başlıyoruz. Adriano Huto henüz 7 yaşındayken öz annesi Amanda Huto tarafından bir havuzda ölüme terk edilen Adriana'nın hikayesi. Saf kötülüğün bir anne maskesiyle karşımıza çıkabileceğini kanıtlamıştı. Olay günü annesinin "kızım yanlışlıkla düştü" feryatların altındaki buz gibi gerçeği Adriana'nın kardeşi AJ ortaya çıkartmıştı. AJ, annesinin Adriana'yı kafasından suyun içine bastırdığını o küçük parmağıyla polislere tarif ederken aslında bir canavarın maskesini düşürüyordu. Annesinin mahkemedeki o duygusuz, robotik tavırları hala hafızalarda. Bu davanın tüyler ürperten tüm mahkeme kayıtlarını şu anda üstte bulunan kartlardan izleyebilirsiniz. Dnipro Sıradaki isimler iğrençlik kavramını kan donduran bir eğlenceye dönüştüren Dnipro. Ukrayna'da sadece zevk için hiçbir nedenleri yokken masum insanlar avlayan bu grup işledikleri cinayetleri kayda alacak kadar da ileri gitmişti. Kurbanların çekiçlerle ve tornavidalarla acı çektirilerek katletmeleri yetmiyormuş gibi ölen kişilerin cenaze törenlerine gidip tabutlarının başında adeta zafer pozları verecek kadar sapkınlaşmışlardı. Gençliklerinin arkasında saklanan o sap kötülüğü ve yakalandıklarındaki o pişmanlık belirtisi göstermeyen donuk bakışlarını yine kanalımdaki detaylı videoda incelemiştik. İnsan hayatının bu kadar ucuzlatıldığı başka bir dosya bulmak gerçekten çok zor. Bazen en iğrenç ihanet en güvendiğiniz kişiler gelir. Ashley Renis davasında gördüğümüz tam olarak buydu. Öğretmeni Sam Shelton tarafından ormanlık bir alanda saldırıya uğrayan ve ölüme terk edilen genç bir kızın hikayesiydi bu. Shelton, Ashley'i öldürdüğünden o kadar emindi ki o çalıkların arasında bırakıp hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etmişti. Ancak Ashley tam 30 saat boyunca boynu kırık ve ağır yaralı bir halde o soğuk ormanda hayata tutunmayı başardı. Polisler onu bulduğunda bilinci neredeyse kapalıydı. Ama yaşıyordu. Failin mahkemede takındığı o pişkin ve "ben masumum" diyen tavırları izleyenlerin kanını dondurmuştu. Bu mucizevi kurtuluşun sonrasındaki hukuk mücadelesinin tüm ayrıntıları yine kanalımızdaki eski videolarda, şuralarda bir yerde sizi bekliyor. Mükemmel bir aile babası. Maskesinin altında nasıl bir canavar yatabilir? Chris Watts. Karısı Shannon ve iki küçük kızı Bella ve Kennesty'yi sırf yeni bir hayat kurmak için yok ettiğinde dünya şoka girmişti. Onları katlettikten sonra bedenlerini bir petrol sahasına götüren ve kızlarını petrol tanklarının içine atan bir babadan bahsediyoruz. Watts'ın o meşhur yalan makinesi sahneleri ve polisleri kandırmaya çalışırken sergilediği o aşırı sakinlik, profesyonel sorgucuları bile dehşete düşürmüştü. Kızlarının babalarına "baba hayır" diye yalvardığı o son anılar davanın en iğrenç ve unutulmaz detayıydı. Bu trajedinin tüm psikolojik analizlerini anlattığım videoyu ve Chris Watts'ın o iğrenç röportajını şuralardan bir yerden izleyebilirsiniz. Ve geldik listenin bir numarasına. Bu isim bu kanalda ilk kez duyuyorsunuz. Çünkü bu insanın aklının sınırlarını zorlayan bir vahşet. Katharina Knight, Avustralya tarihinin en korkunç kadını olarak da biliniyor. Eşi John Priest'i tam 37 yerinden atlamakla kalmadı, sonrası da yaptıkları bir korku filmi senaryosundan bile daha ağırdı. Knight, öldürdüğü eşinin derisini yüzüp oturma odasına asmıştı. Daha iğrenç olanı, kurbanın vücut parçalarından bir akşam yemeği hazırlayıp
yanına notlar bırakarak çocuklarına servis etmeyi planlamasıyla. Polisler eve girdiğinde ocağın üzerinde hala kaynayan o tencereyi gördüklerinde yaşadıkları şoku bugünle anlatmakta zorlanıyorlar. Knight, Avustralya'da şartlı tahliye şansı olmadan ömür boyu hapse mahkum edilen ilk kadın oldu. Bugün tarihin en karanlık 5 ismine ve kan donduran hikayelerine baktık. Şimdi topu size atıyorum. Bir numarada anlattığım Katerina Knight'ın o dehşet verici davasını çocuk travmalarından o kanlı geceye kadar tüm detaylarıyla izlemek ister misiniz? Yorumlarda bunu bana belirtin. Katerina gelsin derseniz haftaya bu dosyayı tamamen açacağım. Videoyu beğenmeyi ve bu karanlık yolculukta yeni vakaları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ve her beğeniniz, her yorumunuz ve abone olmanız kanalıma bir destektir. Şimdilik eyvallah.